Suriye cehennemi, bir diğer adıyla insan mezbahanesi. Neler yaşandığının bugünkü konusu Sedneye hapishanesi. Sedneye hapishanesi, Suriye'nin başkenti Şam'a 30 kilometre uzaklıkta olan bir askeri hapishane. 1,4 kilometre kare alana inşa edilen bu hapishanenin inşasına 1980'li yılların başlarında başlandı. Hafız Esad döneminde inşa edilen bu hapishane o dönemdeki muhalifleri sindirmek amacıyla kuruldu. Beşar Esad'ın iktidarıyla birlikte özellikle 2011'de başlayan iç savaş sırasında sistematik strateji, toplu infaz ve insan hakları ihlalleriyle anıldı. Yıllarca Suriye ordusu tarafından yönetilen Sedneye hapishanesine ilk mahkumlar 1987'de Hafız Esad'ın 16. yılında getirildi. Bu hapishane yalnızca bir hapishane değil. Esad rejiminin muhalifleri susturmak için kullandığı bir işkence merkeziydi. Muhalifleri korkutmak ve susturmak için kullandığı bir işkence aracıydı. Bu hapishane beyaz ve kırmızı bina olarak iki ana bloktan oluşmakta olup her iki binada farklı mahkum gruplarını barındırmaktaydı. Kırmızı bina Esad rejimi tarafından özellikle 2011'den sonra muhalif olarak nitelendirilen sivillerin tutulduğu, idam edilecek olan esirlerin ağır işkencelere ve insanlığa aykırı muameleye maruz bırakıldığı ana bina. Esad rejimine karşı çıkan subaylar ve askerlerin tutulduğu beyaz bina iç savaş sırasında ordu içerisindeki potansiyel muhalifleri bastırmak için kullanılırdı. Aynı zamanda bu binanın güneydoğu kısmında bulunan idam odalarında idamlar gerçekleştirilirdi. Buradan kurtulan esirlerin anlattıklarına göre buraya gardiyanların et dolabı adı verdiği beyaz kamyonlarla getiriliyorlarmış. Getirilen esirler gardiyanların hoş geldiniz partisi adı verdikleri şiddetli dayağa ve işkenceye maruz kalıyorlardı. Bu söylenenleri yaptığı konuşmada itiraf eden bir gardiyan olayları şöyle anlatıyordu. Beyaz kamyonlar içerisinde yaklaşık 50-60 kişi gelirdi ve gelen 50-60 kişiyi 2 tane gardiyan içeri girer, gözleri bağlı şekilde olan o esirleri aşağı atardı. Sonrasında ise bizler aşağı attıktan sonra yüzüklerini ve saatlerini, değerli eşyalarını aldıktan sonra onları döverdik. Yapılan bu konuşmadaki bu itiraf, bu hapishanedeki olayların 72 farklı türdeki işkencelerin girişte başladığının gözler önüne seriyordu. Üzerindeki değerli eşyaları alınan ve dövülen esirler daha sonra 5 ila 15 kişilik gruplar halinde yine gardiyanlar arasında yalnızlar olarak nitelendirilen yeraltı hücrelerine götürülüyordu. Özellikle de son 13 yıl içerisinde sınır tanımayan rejim insanlık dışı işkenceler yaptı. Fiziksel olarak uyguladığı şiddetin yanı sıra esirlerin üzerine kaynar su dökme, başını suya sokarak boğma hissi verme, elektrikli sopayla vücuduna elektrik verme, esirleri metal sandalyeye oturtarak sandalyeye elektrik verme, naylon poşeti yakarak vücuduna damıtma, bedeninde sigara söndürme, mağdurun parmaklarını, saçlarını ve kulaklarını çakmakla yakma, ısıtılmış metali bedenin farklı bölgelerine değdirerek cildi yakma, bedene kızgın yağ damıtma gibi insanlık dışı yöntemler uyguladı. Burada tutulan esirler türlü işkencelerden sonra toplu idamlar ile katlediliyordu. İnfazı gerçekleşecek kişiler infazdan önce Şam'ın El Kabun mahallesinde bulunan askeri saha mahkemesinde 1 veya 3 dakika süren duruşmalarda ölüme mahkum ediliyordu. Nazi Almanyasını aratmayan yöntemler bu yüzyılın ayıbı olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Esirler idamları gerçekleştirilecekleri gün koğuşlardan alınarak sivil bir cezaevine götürülecekleri söyleniyordu. Elleri kolları bağlanan, gözleri bağlanan esirler kırmızı binanın bodrum katına götürülerek işkence yapılırdı. Daha sonrasında saatler gece yarısını bulduğu zaman kırmızı binanın bodrum katından alınan esirler beyaz binaya götürülürdü. İnfaz odasına. İnfaz edilecek esirler son birkaç dakikaya kadar gözleri bağlı olduğu için infaz edileceklerinden habersizlerdi. İnfaz odalarında asılarak idam edilenler bir nevi şanslı sayılıyordu. Çünkü cani rejim o kadar acımasızdı ki ip ile boğulmak idamların en acısız olanıydı. Öyle bir ölüm düşünün ki esirlerin bütün kemikleri kırılarak katlediliyordu. İnfaz odalarında bulunan pres makinesi ile esirler ezilerek feci bir şekilde can veriyordu. Raporlara yansıyan verilere göre 2011 ila 2015 yılları arasında her hafta bazen 2 haftada bir yaklaşık 50 kişi infaz edilerek katlediliyordu.
İdam edilen esirlerin cansız bedeni ise kamyonlar ile Tırşin Askeri Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyordu. Hastaneye getirilen esirlerin cansız bedenleri ise doktorlar tarafından verilen raporlarda kalp yetmezliği ve solunum sıkıntılarıyla can verdikleri, yani öldükleri söyleniyordu. Yapılan sahte raporların sonrasında esirlerin cansız bedenleri ise Şam'ın her yerinde bulunan toplu mezarlara götürülerek gömülüyordu. Bugüne kadar toplamda 157 bin mahkum insan mezbahası olarak bilinen Sednaya hapishanesinde esir olarak tutuldu. İnsan hakları örgütlerinin yaptığı raporlamada bu hapishanede 72 farklı işkence türü belgelendi. Bu hapishanede 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Sednaya'da geçen her gün zulümdü ama pazartesi ve çarşamba günleri kadar değil. Çünkü ölüme mahkum edilen esirler bugünlerde idam edilirdi. 24 yıldır süren Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından binlerce mahkum serbest kaldı. Yakınlarını kaybeden insanlar buraya akın etti. Belki bir umut yakınları buradadır diye. Günlerdir umudunu kaybetmeyen insanlar dirisini olmasa da ölüsünü bulmak için umutla bekliyor. Şam fethedildikten sonra birçok ailenin umutlu bekleyişleri ilk günden bu yana gerilerek devam ediyor. Her geçen gün umutlar her ne kadar gözyaşına dönüşse de bekleyiş sona ermiyor. يا خالتي وإلي أخي وإلي جوزي وإلي بنت كلياتنا. Bütün aile buradaydı. صار 12 سنة. 12 yıldan beri rejimin askerleri onları İçeride kimi var? tutuklamışlar. Ablanın kocası ve ablanın kızı ve ablanın çocuğu. جيت أول يوم أنا جيت. Rejimden davrandıktan sonra ilk طلعوا 1000 ben buraya gittim. طلعوا 1000 واحد بس من السجون من فوق من تحت. Bu hapishanelerden sadece 1000 kişi çıkardılar. Benim ailem ilgili herhangi bir haber hala gelmedi. Ben جينا صرنا günlük buraya geliyorum, ağlıyorum tekrar. صرنا نركض ما نشوف إلا المشانق والمكابس ولا كلنا يعذبوا هالسجناء فيهم الله يعذبهم يا حق. Biz odalardaki sadece pres makineleri gördük, asli ipleri gördük. Başka bir şey yoktur. Herhalde Allah'a şükür ediyoruz. Allah'a hamd ediyoruz. Sednaya hapishanesinde işlenen insanlık dışı suçlar, zalimlerin nasıl bir hırs ve nefretle hareket ettiklerini belgeler nitelikte. Sednaya, Esad döneminin karanlık yüzü olarak hafızalara kazanacak. Burada yaşanan zulüm nesilden nesile aktarılacak ve unutulmamalıdır ki zalimler ne kadar güçlü görünürse görünsün sonunda kendi karanlıklarında boğulmaya mahkumdur. Dünya zalimlerin ve diktatörlerin değil, hak, hukuk ve adaleti savunan insanların oluncaya dek mücadele devam edecek. İnsanların daha özgür olduğu bir dünyada görüşmek dileğiyle.